Peki 350 watt güç kaynağı bu sistemi kaldırır mı? Tam moda geçireceğim. Geçti. Yeniden merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu güç kaynağını modifiye edip güçlendireceğiz. İç yapısı bu şekilde. Şurada gördüğünüz benim görev odası dediğim entegrenin etrafı kararmış. Ama bu şekilde çalışıyor. Bu kontrolcünün kararması, bunun çalışması normal anlamına gelmiyor. Bir sorun var ki bu kararmış. Gördüğünüz bu güç kaynağını güçlendirip, modifiye edip tekrar kullanılabilir hale getirebilecek miyiz? 350 wattlık bir güç kaynağı bu. 2 adet 12 volt çıkış kanalı var. Hemen başlayalım. Önce bu PWM kontrolcüsünü değiştirdim. AP8022. Bunu Viper 22A ile değiştirdim. Bununla bunun bacakları datasheet'ine baktığımızda aynı görünmüyor. Ancak uyumlu. Datasheet voltaj değerlerine baktım. Uyumlu olduğunu fark ettim. Çünkü aynısını bulamadım ve bu ilk defa gördüğüm bir kontrolcü. Viper 22A ile uyumlu. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yani muadili diye geçiyor. Şimdi 13N 80 N kanal MOSFET'i söktüm. Bunu söktüm. Onun yerine 12N 90 MOSFET taktım. N kanal bu da. Bu şekilde taktım ki güce bindirmedim. Çünkü soğutucuyla beraber bunu söküp takmak uğraştıracaktı. Sade şekilde takıp test ettim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bir de fark ettiyseniz karşı tarafta da aynı MOSFET kullanılabilmesi için delikler hazır. Ama üretici firma tamamlamamış. Hatta buradaki dirençleri tamamlamış ama şurada gördüğünüz resistör direnci eklememiş. Yani ben buraya bir tane daha 12N 90 MOSFET taksam da burada boşta duracak. Herhangi bir işlem yapmayacak. Ancak buraya resistör direnç takarsam 2 adet MOSFET'ten güç elde etmiş olacağım. Ama kartın geneline baktığımızda sadece tek MOSFET'ten güç elde ediyoruz. Değiştireceğim MOSFET 12N 90 ama bundan 2 adet olacak. Yani böyle karşılıklı olacak. Soğutucuyla beraber. 2 adet bu şekilde. Üzerinden çıkarttığımız 13N 80'di. Bunun anlamı şu. 13 amper 800 volt. Bunun anlamı ise 12 amper 900 volt. Yani biz ne yapacağız? 12 24 amper güç elde etmiş olacağız. Şimdi buradaki devreye baktığımızda zaten anlayacaksınız. Burada delikler açılmamış ama hazır. Böyle.
Yaptığımda delikleri zaten açmış oluyorum. Hazır. Devreye baktığımızda burası gate bacağı, drain bacağı, search bacağı. Yani şöyle de diyebiliriz. Gate giriş, drain orta, search kaynak yani çıkış diye algılayabiliriz. Tabi bu benim söylemem. Bu her zaman böyle olmayabilir. Şimdi gate bacağını eğer MOSFET'i ters takarsak, yani buradaki MOSFET böyle, bunu da böyle takarsak, böyle yaparsak ne olmuş olur? Burada içler dışlar çarpımı gibi bir durum oluşur. O zaman böyle bakarsak bu gate bacağıydı. Gate bacağı bu. Bu drain bacağı. Orta yine drain bacağı. Buna değişiklik yok. Search bacağı da bu olmuş olur. Yani bizim search bacağımız bu. Şimdi bunun montajını yapalım. Bakalım ne olacak. Şimdi MOSFET'leri yerleştirdim. Bacakların tümünü makaronla izole ediyorum. Tüm bacakları izole ettim çünkü atlama yapmasın. Çünkü yüksek voltaj olacak. Bu sebeple atlama yapmasını istemiyorum. Burada direnç yoktu. Bu direnç yoktu. Resistör direnç bu. Yani çok düşük bir ohmajı var. Sigorta vazifesi de yapıyor. Burada öndeki MOSFET'in direnci vardı. Ama buraya takacağımız MOSFET'in direnci yoktu. Şimdi bunu taktım. Bir de burada gördüğünüz bu taş dirençleri de makaronlayacağım. Çünkü atlama yapacaktır mutlaka. Yüksek bir voltaj oluşuyor burada çünkü. Bu sebeple güvenlik önlemi almak zorundayım. ...220 volt katını bitirdik. Sıra geldi 12 volt katında. Burada birçok kondansatör Çin malı. Bunların tümü burada gördüğünüz Japon kondansatörler ile değiştirilecek. Zamanında almıştım. Elimde birçok Japon kondansatör var. Hemen başlayalım.
12 volt katını da bitirdik, tamamladık. Burada 12 volt geri beslemede 2 adet 16 volt 470 mikrofaradlık kondansatörler varmış. Ben bunları iptal ettim. Bunlar Çin malı. Buraya Rybaikan'ın 16 volt 1500 mikrofaradlık kondansatörünü yerleştirdim. Yani bu ikisinin işini fazlasıyla yapacaktır bu. Çünkü ısınıyorlardı bunlar. Bu 3 volt katında değişiklik yapmadım. Çünkü bu 5 volt ve 3 volt katında Hitachi'nin, zannedersem öyle zannediyorum, böyle bir kondansatör vardı. Sadece 5 volt katında Nippon'un kondansatörlerini kullandım. 12 volt katında yine Panasonic'in 16 volt 3300 mikrofaradlık kondansatörlerini kullandım. Yine burada besleme kanalında 2 adet 10 volt 1000 mikrofaradlık kondansatörler vardı. Bunları da Nippon 10 volt 1000 mikrofaradlık kondansatörler ile değiştirdim. 12 volt katı neredeyse bitti. ...12 volt katındaki soğutucuyu söktüm. 12 volt çıkışının çapraz diyotuna baktım. Yani Schottky diyotuna baktım. 30 amper 100 voltluk bir çapraz diyot kullanılmış. Bunu ben çiftleyeceğim. Arka tarafına da bir tane daha yerleştireceğim. Zaten 2 tane kanal yolu var. Görüyorsunuz. 2 tane takılabilir şekilde devre. Ben birçok işlemler yaptım. Şimdi bunları tek tek anlatmaya çalışayım. Burada bir bobin görüyorsunuz. Çubuk bobin. 12 volt çıkış katında gerilim düşeceği için bu bobini ekledim. Ferit çekirdek bobinden çıkan akımı çubuk bobinle biraz daha doğrultmuş oldum aslında. Bunu yapmak için de devreye bakalım. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Bakın, çubuk bobinin bir bacağı burada, bir bacağı burada. Yani arada bir kesme işlemi yaptım. Şurası kendinden bağımsız hale getirdim bu tarafla. Ayırdım ki bobin görevini yapabilsin. Bu şekilde kestim. Daha sonra 6 artı 2 8000 çarpı 2 kablo ekledim. Bu kablo ekran kartı için güç kablosudur. Şimdi bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bakın, bu tarafta 5 volt kanalı var. Burası 5 volt kanalı. Burada da bobin atlaması yapılmış. Ama 12 volt katında yoktu. Yine kondansatörlerden bahsedecek olursam, birinci kondansatör çubuk bobinin ilk bacağında, burada da aynı. Kondansatör çubuk bobinin ilk bacağında, ikinci bacağında ikinci kondansatör var. Bakın, bu şekilde. Yani böyle güç kaynağında düz devre varsa siz de bu şekilde ayırabilirsiniz. Tabi burada yerin olması gerekiyor. Ben biraz çubuk bobin buraya sığmaz diye bacaklarını uzattım. Makaronladım ki kopma yapmasın. Bu işlem bu kadar, bitti. Şimdi sıra geldi bu fanı ışıklandırma işlemine.
Bir de yeni fark ettim. Bu güç kaynağı arızalıymış. Hemen bu etiketi sökelim buradan. O videonun başındaki PWM kontrolcüsü fazla ısınmıştı. Yani ömrünü tamamlamıştı. Bu sebeple arızalı diye yazılmış. Şimdi test edelim. Haydi bismillah. Evet. Çalıştı. Doğal ortamda test işlemine geçelim hemen. Test işlemine geçtik. Güç kaynağı 350 Watt. Etiket böyle yazıyor. Anakart güçlü bir anakart. 12 çekirdekli işlemci var üzerinde. 2 adet de ekran kartımız var, Crossfire. Peki 350 Watt güç kaynağı bu sistemi kaldırır mı diye sorabilirsiniz. Modifiye ettikten sonra bakalım ne cevap verecek bize. Ben oyuna da girdim. Şimdi benchmark testine geçeceğim. Şimdi birazdan takip edin. Mouse'a dokunmayacağım. Tam moda geçireceğim. Geçti. Evet arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Allah'ın izniyle bu güç kaynağını da güçlendirdik. Bu sistemi kaldırabilecek duruma getirdik. Evet. Bu güç kaynağı eski. Aktif PFC değil. Şimdi birileri diyebilir. İşte enerji sarfiyatı çok fazla. Bunu diyebilir. Zaten benim amacım burada elimizdeki eski tip güç kaynaklarını nasıl yükseltebiliriz? Herkesin alım gücü yok. Alım gücü olanlar elbette daha yeni nesil güç kaynağı satın alabilir. Ama kullanıcının elinde böyle eski tip bir güç kaynağı varsa bunu neden modifiye edip güçlendirmesin? Yok adamda para. Ne yapalım şimdi? Yok. Yani kullanmasın mı? Aynı zamanda burada kaçırılan bir şey var. Elektronik bilgi. Farkında olmadan zorunlu öğrenme. Ben böyle diyorum buna. Ha birileri öğrenmiştir. O beni ilgilendirmiyor. Ben öğrenmek isteyen ya da zor durumda olan insanlara
maddi imkanı olmayan insanlara alternatifler sunmaya çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer bana destek verirseniz ben bu ve buna benzer içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.